Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay ve stelyum yaylarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Değilse bile en kısa sürede çok ama çok iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? 8 gün içerisinde seni neler bekliyor sevgili yay burcu? Peki bakalım güneş kartıyla başladık. Çok güzel. Galiba şey olacak burada, hani tak doğdu güneşim dediğim bir durum var. Ama bir taraftan da evet, burada bir hareketlilik var. Hayatının canlanması var. Enerjinin yükselmesi var. Kaybettiğin egonu, kaybettiğin özgüveni yeniden geriye kazanmak var. 10 Ağustos ila 19 Ağustos tarihini yorumluyorum arkadaşlar. Ya da 11-20 Ağustos aralığı da diyebilirsiniz. Güneşin gerçekten tak yeniden doğacak sevgili yay burcu. Ama bir taraftan da bir türlü kopamadığın bir karanlık da var. Yani yüzleşemediğin, kopamadığın bazı gölge yanların da var. Güneşini söndürmek isteyenler de var. Hani doğmaya çalışıyorsun, bunun için mücadele ediyorsun ama tam olarak yeterince özgür değilsin. Yeterince özgür değilsin, yeterince de özgün değilsin. Yani burada öyle bir potansiyel var ki açığa çıkartman gereken, fışkırtman gereken, ortaya doğurman gereken çok yüksek bir potansiyel var. Spora başlayabilirsin, kendinle ilgili bazı değişimler yapabilirsin, dış görünüşünü değiştirmek isteyebilirsin. Sanatla ilgili işler yapabilirsin, sahnede olmayla ilgili işler yapabilirsin, eril figürlerinden destek alabilirsin. Özellikle aslan burçlarından gelecek olan bir destek var. Ben bu 8 günden de ziyade yay burcunda şunu aldım arkadaşlar. Ne aldım biliyor musunuz? Sanki böyle yaz ayları bitmeden yaylar böyle bir konuyla ilgili bir patlama yapacak. Yani ya bir tamamlama gerçekleştireceksin ya da bir konuyla ilgili patlama. Hatta yaz ayları derken yani bu aslan dönemi. Yani güneş başağa geçmeden diyelim arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsetti. Bu 8 günlük süre içerisinde tam bir şifalanabileceğin bir süreç olacak. Evet, yani bu değnek dörtlüsü, sen bir şeyler kuruyorsun. Arkadaşlar bazılarınız evlilik, söz, nişan gibi hazırlıklar içerisine girebilirsiniz. Bu önümüzdeki 4 hafta 4 aylık süre içerisinde 4 ay 4 haftalık süre içerisinde pek çok yay burcu evlenebilir, nişanlanabilir ya da etkinliklere, davetlere katılabilirsin aynı zamanda. Kendin bir şeyler oluşturabilirsin, sahneye bir şeyler koyabilirsin. Kendi ürettiğin bir şeyler, tasarımların, ürünlerin, herhangi bir iş dalı ortaya satabileceğin bir şey çıkartabilirsin. Sahnede olma etkisini çok fazla aldım. Sosyal medya ile ilgili bir şeyler de olabilir. Ama yaratım tarafın çok artacak. Yani ne bileyim, bu bir takı yapmak olabilir, işte mum yapmak olabilir, sabun yapmak olabilir, enstrüman çalmak olabilir, resim yapmak olabilir. Sanatın herhangi bir dalı. Belki de pek çoğunuz öncesinde sırtınızı döndüğünüz hobilerinizi mesleğe dönüştürme kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Burada sözlenmek, nişanlanmak, bunları zaten aldık. Fakat burada şimdi şöyle bir durum var. Tamam, bu söylediklerimde gayet netiz, yani burası net. Bazı yalanlar, dolanlar ve kaçak durumlar var yay burcu. Ya sen bazı noktalarda kaçak oynuyorsun ya da etrafında birileri kaçak oynuyor. Ama ben niyetimi kimler için aldığımı her zaman söylüyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Kalbi, gönlü, ruhu temiz olan bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Ruhu olan, ne olursa olsun insan kalmayı başarabilen, ne olursa olsun üzmeyen, kırmayan, adaletten şaşmayan, merhametli ve vicdanlı, ne kadar yokluk çekerse çeksin, ne kadar zulme uğrarsa uğrasın, kötülük yapmayan, insan olan ve insan kalmayı başarabilenler için yorumumu yapıyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman da söylemeye devam edeceğim. Ama ne olursa olsun hepimiz buraya törpülenmek için geliyoruz. Yani burası neticede bir okul, bir sınav, bir tekamül yolculuğundayız. Hepimizin eksikleri var. Hiçbirimiz asla kusursuz değiliz. Merkez zaten biziz. Şimdi burada evet, senin de gizlediğin bir şeyler var. Gizli saklı ne varsa bunlar açığa çıkacak. Ama bu illa kötü anlamda olacak bir şey değil. Ben bunu kötü anlamdan ziyade şöyle aldım yay burcu. Saklanan duygular, saklanan işler, saklanan projeler. Bunları artık böyle sahneye, bakın hep aslan, güneş, güç kartı. Aslan dönemi bitmeden, yani güneş başağa geçmeden arkadaşlar
Yaylar gerçekten bir şeyleri tamamlayacaksınız ya da ortaya çok tatlı, çok keyifli bir şey çıkartacaksınız. Bazılarınız araç alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, mülk alabilirsiniz. Mülk alımıyla gibi konular, sahnede olmayla ilgili konular ve bir sonraki aslan dönemine kadar senin hayatında çok önemli değişimler olacak gibi. Fakat burada şöyle bir durum var. Bak, senden bir şeyler çok fazla çalınıyor. Yani yerinde gözü olanlar, yaptıklarını yapmak isteyenler, taklit edenler çok var biliyorsunuz günümüzde. Vedik astrolojiye göre ülkemizin yükseleni ikizlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bunlara karşı birazcık dikkat et. Bak, hırsızlık, çalıntı, taklit, bunlara karşı dikkat et. Ama sen bunun da üstesinden geleceksin. Arkadaşlar, bazı noktalarda bir şey, ya hayat öyle bir şey ki tamam, her şey bizden kaynaklıdır. Ama her şey birbiriyle o kadar çok bağlantılı ki. Bazı yerde de mesela dersin, ben bu sorunu niye sürekli yaşıyorum, niye sürekli yaşıyorum? Bazen de ses çıkartman gerekiyordur. Yani şöyle bir etki var ya, o zaman hani pantolon giydiği için mi tacize uğradı ya da etek giydiği için mi tacize uğradı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyde, yani her şey çok hassas ve birbirleriyle çok bağlantılı. Belki de bazı noktalarda gerçekten açığa çıkartman gerekiyor bir şeyleri. Hani herkes kendi durumuna göre alsın. Ama onun dışında daha da böyle yapay bir şekilde ufak tefek çalıntılar, hırsızlıklar, bunlara karşı dikkat et. Projen varsa, fikrin varsa bunları gizlemeye çalış. Ama ben burada bunların uyarısını yaptım ama buradaki asıl konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kılıç yedilisinin, bakın burada yani kartların yan yana olması, birbirine bakış şekli o kadar çok birbirine etkiliyor ki. Bakın, bazı yaylar evleneceği kişiden kaçıyor olabilir. Bu bir. Pek çok yay burcu, bakın tabii pek çok yay var, yani her burcun iyisi kötüsü var. Dediğim gibi ben hani niyetimi kimlere aldığımı söylüyorum. Ama kendi içinde de herkesin bireysel yolculuğu var. Şimdi burada dedim ya, kılıç yedilisi şunlara dikkat et. Bir diğer etki ne biliyor musunuz? Pek çok yay burcu gerçekten kaçak oynuyor. Yani göstermesi gereken potansiyeli göstermiyor. Açığa çıkartması gereken şeyleri açığa çıkartamıyor. Ölmüş bir ego var. Yani tadında olması gereken bir ego var. Yani şöyle ortaya çıkması gereken bir şey var ama yeterince bir özgüven yok. Bitmiş, sanki böyle yay burcu sönmüş gibi. Yani yay arkadaşlar bir yere girdiği zaman orada böyle bir ışık saçar, yani öyle söyleyeyim. Yayın enerjisi çok farklıdır. İşte bu açığa çıkacak. Yani bu aslan dönemi özellikle çok önemli olacak senin için. Yani bir şeyleri yeniden parlatacaksın, ortaya çıkacaksın yani yay burcu. Yani gizli saklı olan bir şeyler artık parlamaya başlıyor, bunu aldım. Ve burada bir şeylerle de sen yüzleşeceksin. Bak, bu 8 günlük süre içerisinde dikkat et. Özellikle ilk 7 gün, zaten 7-8-1 kaldı. Bu 7 günlük süre içerisinde ne olacak biliyor musun? Zaten bak, geçtiğimiz dörtlü vadeler öncesinde bunu fark etmişsin. Geçtiğimiz yaz aylarında da bunu fark etmişsin. Fakat şu an tamamlanacak bir şey var. Bu ne biliyor musun? Gözünde büyüttüğün, saygı duyduğun, belki çok aşık olduğun, belki çok sevdiğin, çok değer verdiğin biri veya birilerinin kahraman olarak gördüğün diyelim. Yani bu tam oturacak çünkü buraya. Kahraman olarak gördüğün, kendini aşağıya çektiğin kişilerin kiralık araba tutkunu olduğunu göreceksin. Anlatabildim değil mi burayı? Yani gözünde çok büyütüyorsun. Ah diyorsun, kahramanım, aşkım, bebeğim, çiçeğim, o ye, ne kadar yükseksin, ne kadar güzelsin diyorsun. Aslında ne kadar fos olduğunu görüyorsun. Maneviyattan uzak, sadece gösteriş budalası, boş, beleş, yeteneği olmayan, mücadelesi olmayan fıs biri olduğunu görüyorsun. Biri veya birileri. İşte pek çok yay burcu bu aslan döneminde bunu fark edecek ve kendi gücünü ortaya çıkartacak arkadaşlar. Burası çok güzeldi. Yani çıkan kartları yorumluyorum. Bazı arkadaşlar şey diyor, kendi burcunuza torpil geçiyorsunuz, ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Asla öyle bir şey yapmam. Evet, bu durum seni birazcık üzebilir. Kova beşlisi, bazı kayıpların söz konusu. Ya bunu neden yaptım diyorsun ama burada aynı zamanda bir sorgulama sürecine de gireceksin. Bak, geçmiş, bugün, gelecek, geçmiş aşkların, geçmişte yaptıkların, her şeyin bir sorgu sürecine geçiş yapacaksın. 5 serisi zaten her zaman ne diyorum? Tarot destesinde. Tarot çok başka bir şey arkadaşlar. Yani tarota kötü şeyler söyleyenler, ya ben bu mesajı çok alıyorum. Yani sizden sonra tarota karşı bakış açım değişti. Şimdi burç yorumlarında genel akış yorumu yapıyorum ya.
Bireysel olarak tarot gerçekten inisyasyon, yani farkındalığımızı yükseltmek noktasında, pek tabii ki diğer araçları da kullandığında, astrolojiyi, numerolojiyi kullandığında gerçekten çok böyle farkındalığımızı yükseltebilecek bir araçtır. Hani burçlarda böyle genel akışı yorumluyoruz. Zaten tarotu kötüleyenler de ne kadar yani yumuşamaya başladılar. Ama kötü kullananlar da var. Yani onlara ben de karşıyım pek tabii ki. İnsanları sürekli belirli bir yerde tutan. Bu yüzden mesela aşk açılımları yapmıyorum zaten ben. Şimdi burada bir sınav noktasındasın. Kaybettiğin bir şeyler var. Bunları bu 8 günlük süre içerisinde yeniden değerlendireceksin. Geçtiğimiz 5 ay, bakın 5-5. 5 ay öncesine bir git bakalım. Ne yapıyor? 5 ay öncesine git. 5 ay öncesinde yarım bıraktığın, bir türlü tamamlayamadığın işin, projen neyse bu 8 günlük süre içerisinde onları tekrar bir üzerinden geçireceksin ve tamamlama noktasına doğru geçiş yapacaksın. Bir de burada uzman birinden bir destek almak var arkadaşlar. Bakın Aziz, yani bu danışmanlık alabileceğin biri olabilir. Belki sen danışmanlık verebilirsin. Almış olduğun eğitimler varsa, uzmanlığın varsa öğretmenlik yapabilirsin. Ya da işte bir iş kurarsın, yeni bir şirket kurarsın mesela. İşte yani şu an yaptığın bir iş vardır, farklı bir meslek dalına geçeceksindir. Onun için ayrı şirket açman gerekiyordur. Mali müşavir olabilir, avukat olabilir, muhasebeci olabilir. Bakın herkes durumuna göre alsın. Ya da işte bir sağlık problemi var belki. Bununla ilgili uzman bir doktorla, yani işinin gerçek bir doktor diyorum tabii, yani hani böyle sahte diplomayla iş yapanları söylemiyorum arkadaşlar. Neyse, burada sana yardım edecek olan kişiler var ve gerçekten bilge kişiler, işlerini iyi yapan kişiler Yay burcu. Ve kupası her anlamda şifa aktı arkadaşlar buraya. Şöyle bir bakalım. Para dokuzlusu. Eline geçecek olan çok güzel bir para var Yay burcu. Güzel bir para, güzel bir kazanç kapısı eline geçecek. Yine beşli vadeler öncesinde uğraştığın, bir türlü sonucunu alamadığın bir konuyla ilgili artık sonucunu almaya başlayacaksın. Fakat bu 8 günlük süre içerisinde ben daha çok şunu aldım. Bak 9. ay da yine senin için çok önemli. Özellikle bakın Eylül ayı. Tam böyle kendi lüksünü, bakın para dokuzlu, tam böyle kendi lüksünü, kendi konforunu ilan ettiğin bir süreç olacak. Bir tamamlanma süreci olacak. O sürece kadar, yani o kadar çok enteresan ki bak, kendi şeytanınla yüzleşmeye başlıyorsun. Tek 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 tek. Hiçbirimiz kusursuz değiliz arkadaşlar. Hani böyle akışta sürekli bir şeyler gelebilir. Bağımlılıklarından kurtulman için çok uygun bir süreç olacak mesela. Dediğim gibi yani spora başlayabilirsin, kötü alışkanlıkların varsa, takıntıların varsa, konfor alanından bir türlü çıkamıyorsan konfor alanından çıkacaksın. Kendi şeytanınla yüzleşeceksin. Ve etrafındaki şeytanlarla da yüzleşmek vardır. Gerçekliğe uyanmak vardır. Arkadaşlar ben yay burçlarında başka ne aldım biliyor musunuz? Yaylar öyle bir bilgeliğe geliyor ki, öyle bir olgunluğa geliyor ki bakın. Hani burada ona kötülük yapanlara bile ya da yaşadığı sıkıntılara, kötülüklere rağmen karşısındaki, yani haksızlığa ses çıkartmayı söylemiyorum. Yani ses çıkartmak başka bir şey. Haksızlık, yani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye çok güzel bir söz var. Ben bunu da çok severim. Benim söylemek istediğim başka bir şey. Affetmek. Yani kötü niyetle yapılan şeyler değil ama. Bilinçli kötülükten bahsetmiyorum. Tamam. Şimdi burada bazı yaylar şunu söylüyor arkadaşlar. Çok ağladım, çok üzüldüm, çok acı çektim ama sen ağlama. Senin gözyaşların mutlu olsun. Yani yaylarda yine böyle bir sevgi pıtırcığı var. Pıtırcığı olmak var. Yaylar buradan bir türlü çıkamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Ama fazla merhamet de sana zarar veriyor gibi sevgili Yay burcu. Yani burada birazcık kendi yerini ve kendi değerini de bilmen gerekiyor açıkçası. Çünkü burada gerçekten çok fedakar yaylar da var. Yani 5 serisinden en az 2 kart geldiği zaman ben diğerlerinin etkisini de hep alırım. Değersizlik, duygusuzluk, yoksunluk, dibin dibini görmek. Hani bir şey yaparken, kazanırken hep başkalarını da doyurmak. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlarıma ne gelecek diyelim. Adalet. Ya
Yani artık hayatına bir adalet gelecek. Hani bu aslında en başta söylediğim şeydi sevgili Yay burcu. Kendi cesaretini toparlamaya başlayacaksın. Ama bak hani buradaki etki bu yani. Bak şu asa olmuşsu. Hani şundan bir türlü çıkamayan yaylar var. Yükler, sorumluluklar. Onun da altını ben paklayayım. Bunun da üstünü ben paklayayım. Buna da şunu ben yapayım diyen yaylar var. Buradan artık hani özgürleşmen gerekiyor diyor. Çünkü yap nereye kadar? Toparla nereye kadar? Çok güzel bir sanatçı vardı. Burişli miydi ya da çekici, ay söylemedi şu an mıydı acaba bilmiyorum. Çocuğuna kendi servetini bırakmamış. Onu yazarım yorumlara bulursam. Kendi servetini çocuğun yanlış hatırlamıyorsam öyleydi yani. Çocuğuna kendi servetini bırakmıyor. Diyorlarken niye çocuğunuza miras bırakmıyorsunuz? Çünkü çok zengin yani. Niye çocuğunuza miras bırakmıyorsunuz diyor. O da diyor ki ben sıfırdan bu noktaya geldim. Yani ben çalışarak kazandıysam o da yapabilir. O da çalışarak kazanabilir. Ama hani o para kazanmayı bilmiyorsa, yeteneği yoksa, çalışamıyorsa zaten benim verdiğim parayı da kaybeder. Yani onu da değerlendiremez gibi. Bir şey de aktı ama o şeyi tam olarak toparlayamadım nedense. Zaten bilen arkadaşlarım vardır arkadaşlar. Onu ben bulup zaten yorum kısmına yazarım unutmazsam. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Yani yapmak isteyen insan her türlü yapar. Sen nasıl yapıyorsun? Her şeyi. Üçüncü göz. Üçüncü gözünün engelini kaldır ve güçlendir. İçsel bilgeliğe ve spiritüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi. Bu arada en son söylediğim şeyi gerçekten fazla fedakar olan yaylar için söylüyorum. Özellikle toprak etkili olan yaylar için boğa, başak, oğlak etkili yaylar yay burcusundur. Yükselenin boğa, başak, oğlaktır ya da boğa, başak, oğlaksındır. Yükselenin yaydır. Anlatabiliyor muyum? Hani ne olursa olsun kuyruğu dik tutayım, kan kustum, kızılcık şerbeti içtim diyeyim. Ona da ben bakayım, buna da ben bakayım. Idısı, dıdısı, bıdısı. Bırak diyor yani. Sonu gelmez diyor. Olmaz, sonu gelmez. Ve barışma. Arkadaşlar teklif var. Geçmişinden biri hayatına geri dönüyor. Unutma, geçmişine dönüp dönmemek senin elinde. Ayrı olduğun bir ilişkin, ayrı olduğun bir partnerin varsa o kişiden bu 8 günlük süre içerisinde bir adım alabilirsin. Fakat tarot bir enerji okuması olduğu için herkes mi adımı alacak? Herkes tabii ki adım almaz ama o his olarak gelir. Mesela çok eski aşkın rüyana girer. Birden aklına gelir, onu araştırırsın. Bir kısım yaylara doğrudan adım gelir. Diğer yaylara ise kişi adım atmak ister. Atsam mı atmasam mı karar. Çünkü bu genel bir enerji okuması. Adım atsam mı atmasam mı kararsızlık yaşar. Atması gerekiyorsa, sistem buna izin veriyorsa zaten atar arkadaşlar. Peki sevgili Yay burcu, her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.